Hepinize merhaba. Yeni bir ders kaydıyla sizlerle birlikteyiz. Abone olmayı ve beğenmeyi zaten unutmadığınızı biliyorum ve şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve göstermiş olduğunuz ilgi de beni fazlasıyla mutlu etti. Derslerimizi takip etmeye devam edin. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ney enstrümanında hangi pozisyonda hangi ses çıkar? İşte bu soruya yanıt vereceğiz. Biz eğitimlerimizde genel olarak öğrencilerimize ilk önce ikinci derece seslerle başlarız. Bakın arkadaşlar, ney sazında şöyle bir durum vardır. Biliyorsunuz yarı perdeli bir çalgı, ben öyle değerlendiriyorum. 7 tane delik var ve insan düşünüyor, ya Allah Allah, diğer sesler nerede peki? İşte ben de tam bu noktaya gelecektim. Arkadaşlar, nefes şiddetimize göre ve kafamızı sağa ve sola yatırarak mutlaka çok farklı sesler elde edeceğiz. Şimdi bunun denemesini yapalım. Mesela şu pozisyonda bakın kaç tane ses elde edeceğim. Evet. Zorlarsak belki 5 de olabilir, bilmiyorum. Ama minimum 4 farklı şiddette, nefeste ses elde edeceksiniz. İşte biz ikinci derece seslerle başlayacağız arkadaşlar. Mutlaka ikinci dereceyle başlayın üflemeye ve şimdi birazdan size bir örnek vereceğim. Örnek bir pozisyon göstereceğim size. Bu pozisyonu mutlaka defalarca izleyin. Gerekirse o bölümü sadece izleyin ve sizin çıkarttığınız sesi benim size vereceğim örnekle örtüştürün. Olur mu? Şimdi size pozisyonları anlatıyorum. Hadi bakalım. Bakın, bu ilk pozisyonumuz, ikinci derecede ilk pozisyonumuz bu. Bu sesin adı re sesi. Türk müziğindeki adıyla da neva perdesi. Şuraya bir yere yazmayı düşünüyorum bunu. Bunu bu şekilde bir tutalım. Re pozisyonu bu. Ve sesi de şu. Evet. Re sesi bu arkadaşlar. Şimdi do sesini gösteriyorum. Bakın yine aynı pozisyondayım. Do sesi birinci ve ikinci deliklerle, beşinci delik kapalı. İşte bu pozisyon do pozisyonu. Türk musikisindeki adıyla da bu perdenin adı çargah. Eğer içinizde Farsça bileniniz varsa ve mutlaka Tavla isimli oyunda bu rakamları da duymuşsunuzdur. Cihar gibi, yek gibi, pencü yek gibi, ciharü dü gibi sesleri, isimleri duymuşsunuzdur arkadaşlar. İşte o cihar dediğimiz isim, yani dördüncü anlamına geliyor. Bu isim Türk müziğinde çargah, yani dördüncü olarak isimlendirilmiş. Bunun sesi de şu. Şimdi size C'yi göstereceğim arkadaşlar. Ney enstrümanında, ney sazında, C sesinde önemli bir durum söz konusu. Bunu şimdilik sizin anlayabileceğiniz dille şöyle anlatabilirim. C sesi normal enstrümanlardaki C sesinden birazcık farklıdır. Birazcık daha kalındır diyebiliriz arkadaşlar. Normalde Türk musikisinde C perdesinin adı buseliktir. Ama bizim neyimiz si sesinden birazcık daha kalın olduğu için buradaki perdenin adı segah perdesidir. Segah da üçüncü anlamına gelir. Ve sonraki pozisyon, bakın, bir delik daha kapattım. La sesi. Bu pozisyon la sesi. Şuraya bir yere yine yazacağım la sesi olduğunu. La sesi de şu şekilde. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru delikleri kapattıkça ses kalınlaşacak. Bazen şöyle şeyler olabilir. Mesela üflüyorsunuzdur. Evet.
Bu yanlış arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakın, nefesimizi bu daracık borunun içerisine hapsediyoruz ve delikleri kapatarak nefesimize şekil veriyoruz. Tıpkı bir demircinin demiri işlemesi gibi, demire şekil vermesi gibi. Yani o nefesimize bilinç katıyoruz. Onun doğru bir sese dönüşmesini sağlıyoruz. Bu önemli. Türk musikisindeki adı la sesinin dügah arkadaşlar. İkinci anlamına geliyor. Ve ikinci derece sesler grubunda son pertemizin adı sol ve Türk musikisindeki adıyla da rast. Şuraya yine yazıyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Ve şimdi bunun örneğini veriyorum. Evet, bu ses sol sesi arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. İkinci derece var. Biz bunları öğreniyoruz. Birinci derece var, üçüncü derece var, dördüncü derece var. Nefes şiddetimize göre. Bunu şimdilik böyle sınıflandıralım. Birinci derece sesler dem sesleri, ikinci derecedekiler bizim öğrendiklerimiz, üçüncü derecedekiler birazcık daha ince ve dördüncü derecedekiler çok ince sesler arkadaşlar. O yüzden sakın ola ki dereceler arasındaki sesleri karıştırmayalım. Özellikle ikinci ve üçüncü sesler birbirine çok karıştırılır. İkinci seste kalmaya dikkat edelim ve çok önemli bir nokta, şuraya bir yıldız koyuyorum. Çok önemli bir nokta arkadaşlar. İkinci derecede ya da hangi derecede olursanız olun, yukarıdan aşağı doğru delikleri kapattıkça ses kalınlaşacak. Eğer kalınlaştığını hissederseniz doğru yoldasınız demektir. Sorularınızı aşağıya bekliyorum ve şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın, re, do, si yani segah, tam si değil, la ve sol. Şimdi bunun ses örneğini veriyorum. Burayı sık sık tekrar edin. Olur mu? Bazılarınız la ve sol seslerini çıkartmakta zorlanacak. Bazılarınız si'de de biraz zorlanabilir. Adım adım ilerleyin. Lütfen. Ve sorularınızı aşağıya yorum kısmına bekliyorum. Benimle iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım zaten profilimde mevcuttur. YouTube profilimde. Oradan Instagram hesabıma da ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca yine sormak istedikleriniz olursa bana Instagram'dan özel mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Bunları sadece size küçük bir ders olarak anlatıyorum. Ayrıntılı ders almak isteyenler, ne almak isteyenler yine benimle iletişim kurabilirsiniz. Ben sizi yönlendireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepinize iyi bir yıl diliyorum. Çünkü bu videoyu 30 Aralık 2024 tarihinde çektik ve muhtemelen bugün siz yeni yılın ilk günlerine başlamış olacaksınız. Belki de şu an yeni yıldasınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.